Ufuk, meşhur bir özel hastanede çalışan, tanınmış bir psikoloji doktoruydu. Son hastasına da bakmıştı ve artık eve gitmek için hazırlanıyordu. Derken bir anda kapı çaldı. "Giriniz" diye seslendi Ufuk. İçeriye 20'li yaşlarında kızıl saçlı bir kadın girdi. "Merhaba, siz Ufuk Bey olmalısınız. Benim çok yardıma ihtiyacım var. Kendimi çok kötü hissediyorum" dedi kadın. "Mesaim bitti maalesef. Randevu alıp öyle gelmeniz gerekiyor. Sekreterimden randevu alabilirsiniz" dedi Ufuk. "Ama ben her an intihar edebilirim. Kendimi çok kötü hissediyorum" dedi kadın. "Kapatın kapıyı ve içeri buyurun" dedi Ufuk. Normalde mesaisi ve randevu saatleri konusunda çok katıydı. Ama bu sefer acil bir durum var gibi gözüküyordu. Kadın kapıyı kapatıp hemen yanındaki yeşil kanepeye oturdu. "Şikayetiniz nedir?" diye sordu Ufuk. "Bana sürekli musallat oluyor" dedi genç kız. "Kim? Ne size musallat oluyor?" dedi Ufuk. "Beyaz kefenli bir kadın" dedi genç kız. Ufuk şaşırmıştı. Karşısındaki normal bir hasta olmayabilirdi. Muhtemelen halüsinasyonlar giren bir psikozdu. "Ne zaman size musallat olmaya başladı peki?" diye sordu Ufuk. "Anlatayım" dedi kadın ve kanepesine yaslandı. "Ben aslında annem ve babamla Trabzon'da yaşıyorum. İstanbul'dan üniversite kazandım. Annem ve babam beni bir yurda yerleştirmek için zorladı. Ama ben bir ev tutup kendi hayatımı yaşamakta ısrarcı oldum. Öyle de yaptım. Başlarda İstanbul'un merkezinde lüks bir stüdyo dairede kalıyordum. Aradan 3 yıl geçti. Üniversite hayatımın son senesinden önce ev sahibi beni aradı ve "Ben orada kalacağım, çıkın" dedi bana. Kira fiyatları çok yükselmişti. Öğrenci yurtları da dolmuştu. Çaresiz kalmıştım. En sonunda da yıkık dökük, harabe bir gecekondu kiralamak zorundaydım. Her şey o gecekondudaki ilk gecemde başladı. Üzerimde taşınma yorgunluğu vardı ve yatağıma yatar yatmaz uykuya dalmıştım. Derken bir anda kulağımı delen bir kadın çığlığı sesiyle yatağımdan uyandım. Gözlerimi açtığımda etraf zifiri karanlıktı. Gecenin bir yarısıydı ve çığlık odamın içinden geliyordu. Etrafıma baktım. Sağımda, yüzünün karanlıktan tam göremesem de beyaz kefenli bir kadının yatağımın yanında dikilmiş bana doğru baktığını gördüm. Çok korktum. Kadın bir anda ortalıktan kayboldu. Bunun bir karabasan olduğunu düşündüm ve kalkıp su içtim ve tekrar yatağıma yattım. Ertesi sabah üniversitemin son yılının ilk günüydü ve ben okula yetişmek için hızlıca mutfakta kahvaltı hazırlıyordum. Derken ev içinden sesler duymaya başladım. Kulağımı eve verdim. Adım sesleriydi bunlar. Sanki biri evde yürüyor gibiydi. Çok korktum. Sesin kaynağına bakmak için mutfaktan dışarı çıktım. Gördüklerime inanamadım. Yatak odamın tam ortasında beyaz kefenli bir kadın dikiliyordu. Arkası bana dönüktü. "Kimsin sen? Ne için benim evimdesin? Nasıl girdin evime? Sen yoksa arkadaşlarımın bana uyguladığı bir şaka mısın?" diye bağırdım kadına. Yüzünü bana döndü. Çok korkunçtu yüzü. "Bugün çok korkunç bir gün olacak. En iyisi okula gitmemelisin" dedi bana. Sonra bir anda ortalıktan kayboldu. Delirdiğimi düşünmeye başlamıştım. Kendime zor geldim ve her şeye rağmen o gün üniversiteye gittim. Gerçekten de o gün çok korkunç bir gün olmuştu. Laboratuvardaydım. Üniversitenin deney laboratuvarında. Bir ders görüyordum. Derken bir kaza oluştu ve laboratuvarda patlama yaşandı. Yaralandım ve hastaneye kaldırıldım. 10 günden sonra o beyaz kefenli kadını hep görmeye başladım. Bir yanda beliriyor, yanıma gelip bir şeyler fısıldıyordu. "Artık dayanamıyorum. Lütfen bana yardım edin.
dedi genç kız. Tamam, sakin ol, sana yardım edeceğim dedi. O şu anda da buraya geldi. Bu odanın içinde. Ama siz onu göremiyorsunuz. Şu anda da yanıma gelmiş, bana sizi öldürmem gerektiğini fısıldıyor diye bağırdı genç kız. Hayır, sakin olun. O bir hayal ürünü. Beyninizin size oynadığı bir oyun. Ona sakın inanıp yanlış şeyler yapmayın dedi Ufuk. Sonra da içinden şunları geçirmeye başladı. Hasta, halüsinasyonlar gören bir psikoz. Muhtemelen ya şizofreni hastası ya da kendisine halüsinasyonlar görmesine sebep olacak olan başka bir beyin rahatsızlığına sahip. Ayrıca hasta şiddete de meyilli. Ya kendisini ya da bir başkasını öldürebilir. Acilen alınıp en yakındaki ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırılmalı diye düşündü. Daha sonra sağlık görevlilerine durumu anlatan bir mail yazdı ve güvenlik görevlileriyle birlikte acilen odaya gelmeleri gerektiğini ise yazdı. Bir anda kadın boşluğa doğru bakarak yere doğru çöktü. Ne olur, bunu yapmamı isteme benden diye bağırıp ağlamaya başladı. Sonra bir anda ağlamasını kesti. Yüzünü Ufuk'a doğru çevirdi. Kaşlarının çatıktı. Öfkeliydi. Ufuk neden öfkeli olduğunu bilmiyordu. O söyledi. Sen beni tımarhaneye atacakmışsın dedi kadın ve cebinden bıçak çıkardı. Hayır, yapma, o bir hayal ürünü, öyle bir şey olmayacak diye bağırdı Ufuk. Sonra da imdat diye bağırmaya başladı. Tam anda kapı açıldı ve içeri güvenlik görevlileri, ardından da sağlık görevlileri doluştu. Hasta nerede diye sordu güvenlik görevlisi Ufuk'a. Şuradaki eli bıçaklı kadını görmüyor musun diye çıkıştı Ufuk güvenlik görevlisine. Güvenlik görevlisi önce Ufuk'un gösterdiği tarafa baktı. Sonra da korkan bakışlarla Ufuk'a doğru tekrar baktı. Ufuk Bey, siz iyi misiniz? Bu odada kimse yok. Aynı günün akşamında uzman psikolog Ufuk en yakındaki ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırıldı. Hikayemi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kahve Kokan Hikayeler kanalımda korkusundan gerilimlisine, komedisinden ders vericisine kadar pek çok hikayeyi paylaşıyorum sizlerle. Sadece hikayeler de değil. Bazen kahve tarifleri, şiirler, günlük vloglar, sanatsal şeyler de paylaşıyorum. Yeni gelecek olan video ve hikayelerden ilk haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.